1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı instant maya, yarım tatlı kaşığı tuz. Mayayı iyice eritelim. 1 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, unu ilave edelim. Hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamuru toparladım. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde yumuşak olmalı. Hamurun mayalanması için yarım saat bekletelim. Toplamda 200 gram kaşar peyniri kullanacağım. Pidenin etrafına yerleştirmek için kalın kalın keseceğim arkadaşlar. Kalınlığı bu şekilde olursa yeterli olacak. İnce dilimler halinde hazırlayalım. Pidenin kenarı için ince dilimleri hazırladık. Bunları ayrı bir tabağa alıyorum. Geriye kalan kaşar peynirini de rendeliyorum. İç malzemesi için biraz da mantar kullanacağım. Bu şekilde soyup mantarları kenara alalım. 400 gramlık bir paketin içerisinde sadece 150 gram kullanacağım. Mantarları soyduktan sonra yıkayalım. Mantarları yıkadım, şimdi doğrayalım. Uç kısımlarını kesip ayıklıyorum. Mantarları doğradıktan sonra tabağa alalım. İç malzemeyi hazırladıktan sonra kenara alalım. Pideyi yapmaya geçelim. Hamur çok güzel bir şekilde mayalanmış. Mayalanan hamuru tezgaha alalım. Buradaki püf noktalarından biri arkadaşlar hamurun yumuşak olması. Hamuru tekrar toparlıyorum. Hamuru ikiye bölüyorum. 2 tane beze hazırlayacağım. İlk öncelikle bir tanesini açmaya başlıyorum. Bezenin üzerine bir miktar un serpiyorum. Daha sonra merdaneğini açıyorum. Hamuru uzunlamasını açıyorum. Pidenin hamurunu açtıktan sonra kenarına kaşar peynirlerini dizelim. Kaşar peynirini dizdikten sonra kenardaki hamuru içeri doğru kapatarak kaşar peynirinin içeride kalmasını sağlayalım. Kenar kısımların açılmaması için bir çatalla iyice sıkıştıralım. Bu şekilde çatalla hamura şekil verelim ki hamur pişerken çok fazla kabarmasın. Pidenin içerisine iç malzeme koymadan önce bir tane yumurta sarısını kenar kısımlarına sürelim. Ve daha sonra kenar kısımlarına susam serpiyorum. Bu kavrulmuş susam arkadaşlar. Kavrulmuş susamı serptikten sonra ilk öncelikle bir miktar kaşar peyniri koyuyorum. Daha sonra üzerine mantar koyuyorum. Ve tekrar mantarın üzerine kaşar peyniri koyuyorum. Pideyi bu şekilde hazırladıktan sonra diğer pidemizi de aynı şekilde hazırlayalım. Pideleri yağlı kağıt koymuş olduğum tepsiye aldıktan sonra içerisine son olarak tereyağı bırakıyorum. Üzerine yaklaşık olarak 50 gram tereyağı koydum. Pideler hazır. 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Nefis kaşarlı mantarlı pideler fırından çıktı. Lezzetine doyamayacağınız nefis bir tarif arkadaşlar. Şöyle servise de hazırlayayım sizler için. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.